Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Yine çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve efendim bugün beklenen İstanbul depremi ve beklenen İstanbul depremi üzerinden yaratmaya çalıştıkları algı operasyonunu konuşalım istiyorum. Evet, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem hadisesinin ardından peş peşe yaşanan iki deprem hadisesinin ardından İstanbul depremi de gündeme geldi. İstanbul depremi yeniden tekrardan konuşulmaya başlandı, tartışmaya açıldı. Evet, fay hattı kuşağında bulunan stratejik açıdan önemli bir coğrafyaya sahip bir ülkeyiz. Fay hattı üzerinde eee yaşayan bir ülkeyiz aslında. Bunu biliyoruz. Bu bilinçle, bu bilgi düzeyine erişmiş bir toplum olarak yaşamak zorundayız. Bunu artık öğrenmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Her an deprem olabilir. İklimsel değişikliklere bağlı doğal afetler yaşanabilir ülkemizde. Yine e, yaşadığımız coğrafi konjektüre bağlı olarak yani stratejiden kaynaklı, siyasal stratejiden, uluslararası stratejiden kaynaklı e, saldırılara da aslında derin saldırılara, gizli saldırılara da açık bir ülkeyiz. Stratejimizin de farkında olmak zorundayız. Harp teknolojisinden bahsediyoruz. Her fırsatta psikolojik harp diye de bir gerçekliğin altını özellikle bu noktada çizmek istiyoruz efendim. Komşularımıza da bize de bu bağlamda bir müdahale olur demiyorum. Olması muhtemel diyorum. Mümkün değil, olamaz gibi de bir iddiam yok. Olabilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü bakın dikkat edin. Özellikle yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekilleniyor. Evet, yaşadığımız doğal bir afetler zinciri var. Buna ek olarak Türkiye üzerinde oynanan kirli kanlı oyunlarında olduğu gerçekliğini görmek zorundayız. Ülke olarak da görmek zorundayız. Yönetenler olarak da görmek zorundayız. Vatandaşlar olarak da görmek zorundayız. Bütün bunları bilerek, yani doğal afetleri de bileceğiz, depremi de bileceğiz, olası müdahaleleri de bileceğiz. Bütün bunları bilerek bilinçli bir şekilde tedbir alarak yaşamak zorundayız. Bu artık bahane kaldıracak bir nokta değil. Bunun artık bahanesi yok. Bahaneleri tükettik. Bitti bahanelerimiz. Tedbir almamız gerektiğini, bir şeyler yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. O zaman yapmamız gerekiyor aşamasını geçtik. Artık yapmamız gereken noktadayız efendim. O zaman yapmamız gerekeni yapacağız efendim. Bireysel menfaatlerimizi bir kenara koyarak devleti yönetenler, siyasiler, siyasetçilerimiz, ülke yönetimine talip olanlar, vatandaş el ele ne yapmamız gerekiyorsa onu artık yapmak zorunda olduğumuz noktadayız. Onu artık yapacağız. Boşu boşuna kendimizi korkutmanın, içimizde korku üretmenin bir anlamı yok. Çok basit, üzerimize düşeni yapacağız. Yani İstanbul'da deprem olacak, tamam olacak. Ne yapmam gerekiyor benim? Yapmam gerekeni yapacağım. Yani İstanbul'da deprem olacak diye oturup kendimi korkutmanın bir anlamı yok. Birilerinin beni korkutmasını da izlememin bir anlamı yok. Yani birilerinin beni korkutmasını neden bu kadar ciddiye almak durumunda alıyorum ki. Yani ben üzerime düşeni yaptıktan sonra e, zaten yapmam gerekeni yaptıktan sonra korkacağım da bir durum ortadan kalkmış oluyor efendim. Üzerime düşen nedir efendim? Kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm yapacağız. Onu yapacağız. Evimizi güçlendirmemiz gerekiyorsa güçlendireceğiz.
iyi insanları burada tenzih ederek söylüyorum. Özellikle bunu şahsi menfaatlerimizin peşine düşmeyeceğiz artık. Bunu söylemek zorundayım. Şahsi menfaatlerimizi bir kenara bırakmak zorunda olduğumuz noktadayız. Çünkü şayet şahsi menfaatlerimizi bir kenara bırakmazsak işin ucu dönüp bize de gelecek. Yani o yılan yarın bize de dokunacak. O şahsi menfaatlerini bir kenara koyamayana da dokunacak o yılan. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın noktası değil artık burası. Yani orayı geçtik. O yılan mutlaka birilerine de dokunacak. Dolayısıyla o kısmı kenara bırakıp artık herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Yani kabahati birine atıp, topu birine atıp, suçu birine atıp buradan çıkamayız. Burası bir açmaz. Buradan çıkabilmemiz için birbirimizi suçlamayı bırakıp kendimize bakıp buna göre bir yol haritası izlememiz gerekiyor. Bakın efendim, çok hassas bir nokta. Yeri gelmişken bunu eklemek istiyorum. Evet, herkes toplumun ahlaki deformasyona uğradığından bahsediyorum. Hepimiz birbirimizi eleştiriyoruz. Sürekli birileri diğer tarafı eleştiriyor. Öteki tarafı eleştiriyor. Lakin ben dönüp de kendine eleştireni görmedim. Çok nadir. Yani kendine ayna tutup kendisini eleştireni, ya ben ne yapıyorum? Ya ben evet, başkasına ahlak dersi vermeye kalkıyorum ama acaba ben hangi ahlak seviyesindeyim diye oturup böyle başımızı iki elimizin arasına koyup hiç düşünmüyoruz. Çünkü kendimizi ahlak abidesi zannediyoruz. Böyle bir şey yok. Hiçbirimizde bu yok, bakın. Yani bu abide noktasına ulaşabilmemiz için bizim Mevlevilik, Mevlanalık düzeyine ulaşmamız lazım birey olarak. Bu bu yetide olmadığına göre biz de bir kendimizi hesaba çekmemiz lazım, bir teraziye çekmemiz lazım. Ya ben ne yapıyorum? Acaba komşumun hakkını yiyor muyum? Acaba e, evladımın hakkını yiyor muyum? Acaba anne babama iyi mi davranıyorum? Acaba onlara bir kötülük yaptım mı? Onların hakkını yiyor muyum? Bunu bile düşünmüyoruz artık. Bu o kadar ki o seviyeleri geçtik ki, dolayısıyla da başkasını eleştirecek durumumuz aslında kalmadı. Yani şimdi başkasını eleştirirken acaba kendimize bakıyor muyuz? Bir oturup düşünmemiz gerekiyor artık. Yani oradayız, o noktadayız. Bakın efendim, adam dairesi var. Kentsel dönüşüme vermek istiyor dairesini. Yani bina kentsel dönüşüme girecek. Bir dairesi var, iki oğlu var. İki daire istiyor müteahhitten. Müteahhit vermiyor iki daire. Niye sana iki daire vereyim diyor. Bir dairem var, bir daire alacaksın diyor. Ben diyor iki daire istiyorum. İki daire istediğin zaman ne oluyor? Müteahhit malzemeden çalıyor, maliyeti düşürmek için malzemeden çalıyor. Sana iki tane dairenin alanını küçültüyor, metrekaresini küçültüyor. 90 metrekare ise 65-75 metrekareye düşürüyor. Çürük malzeme kullanıyor. Şimdi acaba sen burada e, ne kadar e, kendi üstüne düşeni yaptın acaba? Bunu da bir sorgulamamız lazım. İşte kastettiğim nokta burası. Yine başka bir örnek rastladım ben buna. Adam evine karot testi yaptırıyor. Evi sağlam değil. Sağlam değil raporu alıyor, çıkıyor maalesef ki evinden taşınıyor, başka bir ev tutuyor. Oturduğu evi kiraya veriyor. Bakın, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben ölmeyeyim, kiracı ölsün mantığına geliyor, bu kapıya çıkıyor. İşte burası düzelmediği için toplum düzelemiyor zaten. Buradan çıkamıyoruz zaten. Yani ben ölmeyeyim, kiracı ölsün ve deprem olursa da şayet, olmazsa artık Allah'a emanet.
Olursa da şayet işte ben kendimi zaten kurtardım. Deprem olana kadar da kiramı almaya devam eden boş mu dursun ev canım? Şimdi yani adam da bir yerde kendine göre tövbe haşa haklı saymaya çalışıyor kendisini. Dolayısıyla işte efendim kastettiğimiz deformasyon ve çöküntü aslında burası. Zaten efendim böyle gittiğimiz için kendimizi toparlayamıyoruz. Filmin bir yerinde zaten hepimiz öleceğiz. Bu kafalarla gidersek zaten e, öleceğiz, hepimiz öleceğiz, hepimiz öldürmüş olacağız. Hepimiz e, hepimiz öldürmüş olacağız yani. Çok belki ağır bir kelime ama evet böyle gidersek hepimiz ölmüş, hepimiz öldürmüş olacağız maalesef tıpkı yaşadığımız gibi. Bakın yaşadığımız basit bir olay değil ve gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmasını da istiyoruz, düzelsin istiyoruz zaten. Yani bu yaşadığımız travma bizi düzeltmeyecekse acaba ne düzeltir diye de düşünmüyor değilim efendim. Yani acaba ne olsa biz bazı hatalarımızı düzeltiriz diye de düşünmüyor değilim maalesef. Ve efendim zaten bu yönümüzü bildiğimiz için korku üretiyoruz içimizde. Yani ev sahibinin kiracıya çevirdiği o üçgen yapıyı diyelim, e, kendisinin yaptıklarını ev sahibi olarak bildiği için korkuyu daha kolay alıyor bünye. Daha kolay içselleştirmiş oluyor. Çünkü kendi hatalarının da bir yerde idrakinde yani ya ben de böyle böyle yaptım. Ben de bunu yaptım veya kendi yapmamış olsa bile örnek veriyorum kiracı ev sahibinin ona yaptığını biliyor ve başka bir eve çıkması ciddi maliyet, kiralar da ciddi anlamda yükseldi. Dolayısıyla bunu bildiği için o korku iklimine de daha kolay teslim olmuş oluyor. Yani gerçekliğimizi bildiğimiz için aslında daha kolay korku iklimine teslim oluyoruz kendimizi ve kendi toplumsal yapımızı bildiğimiz için korku denilen kavramı da çok rahat içselleştirebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum, evi çok sağlam olan bir adam korkmuyor mesela. Korkuyu içselleştirememiş. Umrunda değil adamın. Ee, işte veya deprem bölgesinde oturmuyor. Böyle bir endişesi, korkusu çok da yok. Veya işte İstanbul'un lüks bir semtinde bir e, villada oturuyor. Böyle bir korkusu, kaygısı da yok haliyle. Yani işte bu korkuyu içselleştirme kısmı biraz bizim toplumsal yapımızdan kaynaklanıyor. Bir de ekonomik çaresizliklerimizin de payı burada var. Dolayısıyla o bize pompaladıkları korkuyu biz hemen alıyoruz. Olduğu gibi içselleştiriyoruz. Bu korku iklimini bir yerde de ben kasıtlı yarattıklarını düşünüyorum. Çünkü pandemi döneminde de benzerini yaptılar. Korku pompaladılar sürekli topluma. Bugün de benzer bir örneğini görüyoruz. İstanbul'da deprem olacak. Oldu olacak. Bugün yarın olacak. İşte 11'in bilmem ne günü olacak. Bilmem ne tarihinde falan. Tarih vermeye de başladı bazıları yani böyle şarlatanlar, tarih veren şarlatanlarla da karşılaştık. Yani e, depremin tarihini kestiremeyiz diyor aklı başındaki bilim insanları. Bunlar bazıları şu aralıkta olacak 30 sene içinde falan. Yani evet tedbir almamız gereken noktadayız. Bunun farkındayız. Ama yine köklü bir şey yapmıyoruz. Farkında olduğumuz halde yapmıyoruz. O da ayrı bir muamma. Onu sürekli konuşuyoruz zaten. Tamam bir şey yapmamız gereken noktadayız ama neden toplumu bu kadar korkutuyoruz? Ve korku salıyoruz topluma. Bak burası da soru işareti.
İşte burası da soru işareti. Pandemi döneminde olduğu gibi korku pompalayanları televizyon ekranlarına çıkarttık. Kim korku endişe pompalıyorsa onu konuşturduk. Çünkü gerçekleri, doğruları söyleyenle çok itibar etmedik. Onların üstünü kapattık böyle. Çünkü efendim bu ülkede bilgi, bilim ve tecrübe önemsizdir. Rating getirmez. Kim korku ve panik pompalıyorsa o rating getiriyor. Maalesef öyle. Yani toplum da bunu alıyor zaten. Almasa, satın almasa aslında, toplum bunu satın almasa bunu da üretemeyecekler. Tıpkı ürettikleri televizyon programlarını bizim satın almamız gibi. İzlememiz manasında söylüyorum bunu. Dolayısıyla hani onu bize veriyorlar, biz de alıyoruz. Yani alan varsa veren de vardır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla satın alan varsa satan da bulunur elbet, bir satan da bulunur yani. Bu da böyle bir gerçeklik maalesef. Bu gerçekliğin değişebilmesi için işte toplumun bilgi ve bilinç düzeyinin yüksek olması gerekiyor ki işte orada satın aldığı ürünün daha kaliteli üretilmesine sebebiyet verir bu defada. Yani toplumun bilgi ve bilinç düzeyi yükseldikçe toplumun satın aldığı televizyon programları da, tartışma programlarının kalitesi de bir o kadar, her şeyin kalitesi yükselecek. Yani insanımızın kalitesi yükseldikçe aslında her şeyin de kalitesi yükselmiş olacak. İşte bütün bunlar bizde olmadığı için, bizde eksik olduğu için o İstanbul'da deprem olacak, bugün olacak, yarın olacak, olacak kısmına teslim oluyoruz. Lakin kimse de çıkıp ya ne oluyor arkadaşım, daha Maraş depremini yeni yaşadık, durun acılarımızı dindirelim, yaralarımızı saralım demiyor kimse. Durun daha ne oldu yani, daha biz oradayız, orayı geçemedik demiyor, sorgulamıyor burayı. Neden bu kadar korku pompalandığını kimse sorgulamıyor. Ben altını özellikle çiziyorum efendim. Bu korku pompalama meselesi basit bir tedbir alma veya yöneticileri tedbire sevk etme meselesi gibi gelmiyor bana. Orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü korkut, yönet, yönlendir ve yönete döner bu bir süre sonra. Çünkü kitleleri tek başına, sosyolojide özellikle bu bilinen bir gerçekliktir, tek başına yönlendirmeniz çok zordur. Kitleleri yönlendirmek ancak korku iklimi oluşturarak mümkündür. Bu korku pompalama kısmı işte dediğimiz gibi tedbir kısmını geçiyor. Tedbir kısmının ötesine geçiyor. Çünkü evet biliyoruz, tedbir almamız gerekiyor. E, Yönetenlerin de tedbir alması gerekiyor. Lakin bu oldu olacak, geldi gelecek deprem tehdidi, bu korku tehdidi, bu korku iklimi insanların artık uykularını kaçırmaya başladı. Buna gerek var mı diye sorusu geliyor insanın aklına. İnsan özellikle deprem bölgesinde yaşayanların yaşadığı ağır travma bir kenara, bir yana, orada çok başka bir acı var. Bir de İstanbul'da yaşayanların maruz kaldığı o travma çok başka bir travma İstanbul'da yaşayanlar için de. Şimdi şöyle düşün. Oldu olacak. Sürekli böyle bir bombardımana maruz kaldığını düşünün. Beynin bütün algılarla beraber, yani nereye baksanız mesela halen daha devam ediyor. Bu İstanbul'da deprem olacak, şurada olacak, şu saatte olacak falan. Yani bu kadar, bu bir süre sonra insanların o korkan beyin algısının bir süre sonra farklı e, eğilimlere yönelmesine de sebebiyet verebilir. Yani korkan insan, panikleyen insanın ne yapacağını da çok bilemezsiniz. Yani
Korkup İstanbul'u terk eden de çok fazla. Yani benim aklıma acaba İstanbul'u mu boşaltmak istiyorlar sorusu da gelmiyor değil. Evet, amenna deprem olacağını biliyoruz. İstanbul'da ne zaman olacağını bilmiyoruz. Tedbir almamız gerekiyor, sadece bu kadar basit. İnsanlar gece uyuyamıyor. Yani çevremde kimle konuşuyorsam kimse kalmadı, yani böyle normal olan çok az insan kaldı. Kimle konuşuyorsam gece uyuyamıyorum. İşte uyku esnasında sürekli uykum bölünüyor. Sıçrayarak uyanıyorum. Korku ve panik içerisinde uyanıyorum diyen insanlara da rastladım. Bu minvalde psikologlara da çok ciddi bir başvurunun olduğunu da biliyorum efendim. Buna gerek var mıydı acaba? Yani neden bu korku ve panik yaratıldı bu kadar İstanbul özelinde? Bunu da sorguluyorum. Dediğim gibi acaba İstanbul'da başka bir proje var da insanlar korku ve paniğe sevk ediliyor. Acaba İstanbul mu boşaltılmak isteniyor? Türksüz düş terime politikalarının acaba bir ayağı mı bu korku ve panik yayma çabası? Bunu da sorgulamıyor değilim aslında. Çünkü efendim, yani normal olan bu korku ve paniğe sebebiyet vermeden alınması gereken tedbirleri almak icap eder. Yani olması gereken budur. Normal olan budur, ama biz normal bir ülke olmadığımız için şu anda zaten anormali bu yüzden konuşuyoruz. Evet, normali konuşamıyoruz, ama normali neden konuşamadığımız sorusunu sorduğumuzda yine aynı noktaya, toplumsal açmazımıza gelmiş oluyoruz, geri dönmüş oluyoruz. Şimdi efendim, yani biz özellikle, bakın yine kritik bir nokta burası. Biz eğri eğri, doğruya doğru diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz bunu bilmiyorum. Aslında çok basit. Yani kişiyi eleştireceğiz. Yapılan işi eleştireceğiz. Kişiden bağımsız bir şekilde. Örnek veriyorum. Eee A kişisinin yaptığı eylem doğru, B kişisinin yaptığı eylem yanlış diye bir şey yok. Eylemin doğruluğunu ve yanlışlığını tartışacağız. A kişisi çok iyi bir insan olabilir. Bakın, bunu ayrıca da konuşacağız. Mesela o genç bir çocuk vardı. TV'sini hatırlamıyorum. Oğuz muydu? Yanlış olmasın. Hatay'da ciddi yardımlar ve çalışmalar olduğunu biliyoruz deprem bölgesine. Mesela, yani bunu kişiden bağımsız söylüyorum. Yaptığı yardımlar için kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir kere bu, yani kişiyi bir kenara koymamız gerekiyor. Yaptığı eylem ve fiiliyata bakmamız lazım. Yaptığı güzel işlerden dolayı kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor. Yaptığı yanlış işten dolayı da onu eleştirmemiz gerekiyor. Evet, sen burada bunu yaptın, teşekkür ederiz, ama burada da bunu yaptın. Hatay'da işte baraj patladı yalanını ortaya atan arkadaşlardan bahsediyorum. Yani o kişi iddia oydu. Mesela o iddia minvalinde bunu söyledim. Bu yanlıştı mesela. Çok da büyük bir yanlıştı. Mesela bunu eleştirebilmemiz, yanlışa yanlış diyebilmemiz lazım. Doğruya da doğru diyebilmemiz lazım. Aslında çok basit bir şey bu. Çünkü biz yaratılış ve fıtrat olarak hak doğruya varmakla mükellef kılındık. Yani bizim vazifelerimizden biri de budur. Hakka varmak, hak doğruya varmaktır aslında bizim bize atfedilen insani vasıflardan da bir tanesidir bu. Yani bu vasfımız çok değerli bir vasıf. Yani o kadar değerli ki onu kaybetmek çok, mesela benim açımdan bir hicap olur. Ben hicap duyarım. Yani Allah bu özelliğimi benden almasın. Yani temennim, duam bu.
Bu özellik gerçekten insanı insan yapan, insani değerlere sahip olmasını sağlayan temel özelliğin başında geliyor. İşte efendim, bunu diyemememizin temel nedenlerinin en başında aslında eğitim ve eğitim sistemimiz geliyor. İşte o eğriye eğri, doğruya doğru diyemediğimiz için eleştiri kültürüne de, kültürdür çünkü eleştirmek. Herkes eleştiri yapamaz. Bakın, eleştiri yapamadığımız için, eleştiri kültürüne sahip olamadığımız için belli noktalarda bu hakarete gidiyor. Eleştiri yapamadığımız için siyasileri de proje çalışmaya, proje yapmaya yönlendiremiyoruz toplum olarak. Halbuki normal, gelişmiş ülkelerde toplum siyasileri yönlendirir. Siyasiler toplumu değil. Bizde tam tersi. Siyasiler toplumu yönlendiriyor. Hayır efendim, gelişmiş ülkelerde toplum siyasileri yönlendirir, yöneticileri yönlendirir. Benim ihtiyaçlarım şunlar, 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 şunlar. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde yapmak durumundasın. Bana ciddi bir projeyle gel. Ben bu minvalde seni değerlendirmek istiyorum. Lakin bizim toplumumuzda bu, dediğim gibi, tam tersi oluyor. İşte bunun temelinde yatan en büyük neden de eğitim eksikliği. İşte ciddi bir eğitim sistemimiz olmadığı için, çok fazla dejenere olmuş bir eğitim sistemine sahip olduğumuz için de korkuyoruz, tedbir alamıyoruz, beceriksiz yöneticiler başımıza geliyor. Dolayısıyla da birçok şeyin aslında sebebi, birçok etkinin de sebebi ve sonucu olarak karşımıza eğitim çıkıyor. Eğitimi de ayrıca konuşacağız efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.